Bu hikayenin hiçbir mantığı yok. 30 bin kişilik bir ordu 300 kişiye yenilmez. Ama eğer o ordu gerçekten bir orduysa. Tarih kitapları size ideolojilerden, stratejilerden ve büyük savaşlardan bahsedecek. Ama 1959'un o ilk sabahında Küba'da yaşananların ne matematikle ne de askeri bilimle bir açıklaması vardı. Takvimleri biraz geri saralım. Şubat 1957. Diktatör Fulgencio Batista, New York Times muhabirine bakıp kendinden emin bir cümle kuruyordu. Castro mu? O artık öldü. Batista yalan söylemiyordu. Buna gerçekten inanıyordu. Çünkü mantıklı olan buydu. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu iddialı cümleden sadece 22 ay sonra mantığın Küba'daki son kalıntıları da o şampanya kadehleriyle birlikte buharlaşacaktı. Çünkü o gün o basın toplantısında Batista Fidel için öldü derken 3 gün sonra Harvard Matthews isimli bir gazeteci o ölü adamla Sierra Maestra dağlarında röportaj yapacaktı. Ve Aralık 1958'de Havana kendi cenaze töreninde dans eden bir ucube gibiydi. Meşhur Tropicana gece kulübünde $200 şampanya şişeleri patlıyor, National Hotel'in kumar masalarında mafya babaları Maya Lansky ile yeni kumarhane projelerini çiziyordu. Şehir ışıl ışıldı, şehir sarhoştu. Ama 280 kilometre ötede Santa Clara'nın girişinde astımlı bir doktor elinde bir Molotov kokteyliyle bekliyordu. Yanında sadece 300 kişi vardı. Karşılarındaysa 3500 asker, 10 tank ve Batista'nın yenilmez zırhlı treni. Askeri akademilere göre bu bir katliam olmalıydı. Ama olmadı. Çünkü Batista'nın ordusu bir ordu değildi. Sadece bir maaş bordrosuydu. Ve dünya tarihinde hiç kimse bir başkasının kumarhane kârı için ölmeyi göze almamıştır. Bugün 96 saat içinde koca bir rejimin nasıl çöktüğünü konuşacağız. Bu bir zafer hikayesi değil. Bu tarihin en büyük çöküşlerinden birinin anatomisi. Bu devrimin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için önce neyin yıkıldığını bilmemiz gerekiyor. 1950'lerin sonunda Küba bir ülke değil, hiçbir yasanın işlemediği koskoca bir şirketti. Sahnenin ortasındaysa Fulgencio Batista vardı. 1933'te bir ordu çavuşu olarak darbe yapan, ardından demokrasi oyunlarıyla 5 kez koltuğa oturan ve 1952'de tekrar darbe yaparak anayasayı rafa kaldıran bir adam. Batista sadece bir diktatör değil, bir sistem mimarıydı. Generalleri kumarhanelerden pay alıyor, albayları gümrük gelirlerini bölüşüyor, yüzbaşıları ise sokaktaki yasa dışı işleri yönetiyordu. Küba ordusu askeri bir yapı değil, organize bir suç şebekesine dönmüştü. Rütbeler savaş meydanlarında kazanılmıyordu. Havana'nın dumanlı odalarındaki gizli pazarlıklarda dağıtılıyordu. Başkentte her yıl kumarhanelerden 100 milyon dolar kar akıyordu. Bugünkü parayla tam 1 milyar dolar. Adanın yarısı United Fruit Company gibi dev şirketlerin mülküydü. Ancak bu sistemin çok ağır bir faturası vardı. Havana'nın neon ışıkları altında bu devasa pasta paylaşılırken şehrin sadece birkaç kilometre ötesinde şeker tarlalarında zaman adeta durmuştu. Köylülerin %75'i topraktan kulübelerde elektriksiz ve susuz bir hayatın içinde hapsolmuştu. Bir tarafta rengarenk lüks Cadillac'lar, diğer tarafta hayatında bir bardak bile süt içmemiş çocuklar. İşte bu uçurum aslında Batista'nın ordusunun mezarıydı. Çünkü o ordudaki erlerin büyük bir kısmı bu aç köylerde büyümüş çocuklardı. Şimdi onlara kendi ailelerini bu açlığa ve sefalete mahkum eden bir avuç elitin ve mafya babalarının bekçiliğini yapmaları emrediliyordu. Bir ordu mermisi ve mühimmatı bol olsa bile moralini kaybettiğinde sadece üniformalı bir kalabalığa dönüşür. Bu çürümüşlük Havana'yı sararken Sierra Maestra dağlarının tepesinde bambaşka bir gerçeklik doğuyordu. 2 Aralık 1956'da Granma teknesiyle karaya ayak basan 82 kişiden yaşanan katliam sonrasında sadece 11 adamıyla hayatta kalan Fidel Castro, o dağın zirvesinde tarihin en mantıksız iddiasında bulunmuştu. Kardeşi Raul, kayıplarının %85'i bulduğunu, haritaları, mühimmatları, hatta yiyecekleri bile olmadığını söylediğinde Fidel'in cevabı sarsıcıydı. Ama biz buradayız. O halde kazandık. Fidel bir şeyi anlamıştı. Modern savaşlar kazanılmaz, kaybedilir ve kaybetmeyen taraf sonunda kazanan olur. 2 yıl boyunca sayıları hiçbir zaman binleri bulmadı ama itibar katsayıları her geçen gün arttı. Batista'nın askerleri köyleri yakarken Castro ve arkadaşları o köylülere okuma yazma öğretiyordu.
Che Guevara esir aldığı yaralı düşman askerlerini tedavi edip ardından serbest bırakıyordu. Askerler neden savaştıklarını işte o an unutmaya başladılar. Ordunun içinde çok garip bir şey olmaya başladı. Büyük bir boşluk. Bir general durumu şöyle özetlemişti. Askerlere emir veriyordum ama geri döndüklerinde gözlerinde hiçbir şey yoktu. Korku bile yoktu. Sadece derin bir sessizlik. 26 Aralık 1958'e gelindiğinde sarayda hala telefonlar çalıyor, generaller emirler yağdırıyordu. Ama cephede artık o emirleri uygulayacak bir ordu kalmamıştı. 30 bin kişilik bu devasa yapı yenilmedi. Sadece o görkemli yalanı korumayı artık bıraktı. Çünkü iyi bir hikaye bir maaş bordrosunu her zaman yener. Peki o 12 adam dağların tepesinde sadece saklanarak mı hayatta kaldı? Hayır, onlar çok daha tehlikeli bir şey yaptılar. Ama Batista bunu anlamadı. Savaşı değil, gerçeği değiştirdiler. Şubat 1957. Fidel Castro, Sierra Maestra'nın zirvesinde paslı ama çalışan bir radyo vericisi kurdu. Radyo Rebel'de. Her gece saat 21'de parazitlerin arasından o inatçı ses duyulmaya başlıyordu. Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Havana'nın parıltılı stüdyolarında Batista ve generalleri en yeni kameraların karşısına geçip her şey kontrol altında diyerek halka sahte bir huzur pazarlarken, kışlalardaki askerler ve tarlalardaki köylüler gizli gizli radyolarının başına geçip dağdan gelen o puslu fısıltıyı dinliyordu. İşte tam o anda gerçeklik ikiye bölündü. Devletin o görkemli medya aygıtlarıyla anlattığı masallar mı, yoksa Sierra Maestra dağlarının derinliklerindeki bu inatçı gerçek mi? Rejimin üzerine kurulu olduğu bu sahte güven duvarı mermiyle değil, bir radyo frekansıyla ilk ciddi çatlağını verdi. Batista 1958 yazında son kozunu oynadı. Operasyon Verano. 10.000 eğitimli asker, tanklar ve uçaklar dağlara daldı. Hedef Castro'nun o küçük çetesini tamamen yok etmekti. 2 ay boyunca dağlar bombalandı, ormanlar tarandı. Ama garip bir şey oluyordu. Batista'nın devasa ordusu karşılarında savaşacak bir düşman göremiyordu. Geceleri pusuya düşüyorlar, sabahları ise ne bir mevzi, ne bir cephe, ne de bir ordu bulabiliyorlardı. Castro klasik bir savaş vermiyordu çünkü. O, devasa bir orduyu kendi ağırlığı altında ezmeyi seçmişti. Modern bir ordu yol, yakıt, gıda ve mühimmat ister. Castro, ordunun bu lojistik damarlarını tek tek tıkadı. Ağustos sonunda operasyon artık çöktüğünde ortaya çıkan tablo çok sarsıcıydı. Batista'nın 10.000 askerinden yüzlercesi ölmüş, binlercesi ise silah bırakarak teslim olmuştu. Ve o an Fidel devrimin kaderini belirleyecek karar verdi. Artık dağlarda saklanmayacaklardı, şehirlere ineceklerdi. 2 kol halinde ilerlediler. Bir kol doğuya Santiago'ya, başında Raul Castro. Diğer kol batıya, Havana'nın yolunu kesmeye. Başındaysa Ernesto Che Guevara. Che'nin görevi netti, Santa Clara. Çünkü Santa Clara düşerse Havana yalnız kalırdı. Havana yalnız kalırsa Batista'nın kaçacak hiçbir yeri kalmazdı. 26 Aralık 1958. Che Guevara 300 adamıyla Santa Clara'nın girişindeydi. Karşılarındaysa 3500 asker, 10 tank ve Batista'nın son umudu zırhlı tren. Che karşısındaki komutana o sarsıcı mesajı gönderdi. Teslim olun, kimse ölmeyecek. Komutanın cevabıysa kağıt üzerindeki o kibirli mantıklarına dayanıyordu. Siz 300 kişisiniz, biz 3500. Size emir veriyorum. Son 24 saat, geri çekilin. Che ise tarihin akışını değiştirecek o cevabı verdi. Biz çekilmeyiz ama siz çekilebilirsiniz. O gece kimsenin tahmin etmediği bir şey oldu. Che o zırhlı trene saldırmak için ne tank kullandı ne de bir uçak. Sadece bir buldozer kullandı. ...29 Aralık sabahı o metal gıcırtısı dindiğinde manzara sarsıcıydı. Batista'nın yenilmez denilen zırhlı treni bir buldozerin hamlesiyle devasa bir enkaz yanına dönüşmüştü. İçindeki 350 tam teçhizatlı asker vagonlardan elleri havada çıkarken aslında bir devrin kapandığını ilan ediyorlardı. Sadece birkaç saat içinde Santa Clara'daki 3500 kişilik garnizonun tamamı silahlarını bıraktı. Bu sadece askeri bir yenilgi değildi. Bu Batista rejiminin sinir sisteminin kopuşuydu. 30 Aralık sabahı Santa Clara'nın düşüşü bir domino taşını devirdi ve adanın diğer ucundaki Santiago de Cuba'da ordu savaşmayı bıraktı.
Ancak Batista için asıl darbe cepheden değil, en büyük müttefiği Washington'dan geldi. Amerikan Büyükelçisi saraya girdi ve tarihin en soğuk cümlelerinden birini kurdu. Artık sizi destekleyemeyiz. O an Batista için sadece askeri değil, siyasi olarak da yolun sonuydu. Sarayda telefonlar artık çalmıyordu çünkü emir bekleyen bir ordu kalmamıştı. Diktatör artık bir ordunun komutanı değildi. Kendi sarayında mahsur kalmış bir yaşayan ölüydü. 31 Aralık gecesi Havana o kendi cenaze töreninde dans eden ucube haliyle ve şampanya kadehleriyle yeni yılı karşılamaya çalışıyordu. Tropicana'da müzik hiç kesilmedi ama sarayın arka odalarında valizler toplanmaya başladı. Batista hiçbir şey yokmuş gibi geleneksel yılbaşı yemeğini verdi. Generallerine gülümsedi, kadehler kaldırdı ve mutlu yıllar diledi. Onunla kadeh tokuşturanların çoğu bu gülümsemenin bir veda olduğunu bilmiyordu. Bu bir kutlama değildi çünkü. Bu kusursuzca planlanmış bir firar operasyonuydu. Saatler gece yarısını vurduktan hemen sonra 1 Ocak 1959 sabahı saat tam 03'te Havana'daki havalimanının karanlık pistinde 3 uçak motorlarını çalıştırdı. Batista, ailesini, en sadık kurmaylarını ve devlet hazinesinden çaldığı tam 300 milyon doları yanına alarak adayı terk etti. Uçak havalanırken aşağıda hala dans eden, yeni yılı kutlayan insanlar vardı. Kimse henüz şunu bilmiyordu. Diktatör gitmişti. 1 Ocak sabahı güneş doğduğunda Küba, tarihin gördüğü en büyük otorite boşluğuna uyandı. Polis teşkilatı çökmüştü. Hapishanelerin kapıları açılmıştı. Generaller sırra kadem basmıştı. Koca bir ülke, Karayiplerin ortasında sahipsiz bir gemi gibi kala kalmıştı. Garip olan şuydu. Fidel Castro henüz Havana'da değildi. Şehre yüzlerce kilometre uzaktaydı ama efsanenin inşası da işte tam o sabah başladı. Castro, Havana'ya bir fatih gibi aceleyle girmedi. Aksine bir özgürlük konvoyu kurarak halkın arasından yavaş yavaş her durakta kalabalığı büyüterek ilerledi. Bu bir yürüyüş değil, bir mitin adım adım örülüşüydü. Yol boyunca halkın coşkusu arttıkça Batista'nın o 300 bin kişilik Border ordusu da halk selinin içinde eriyip gitti. Şimdi en başta sorduğumuz o imkansız soruya geri dönelim. 300 bin kişilik koca bir ordu 300 kişiye yenilir mi? Cevap değişmedi aslında. Yenilmez. Ama eğer o ordu gerçekten bir orduysa. Ama Batista'nın ordusu bir ordu değildi. Savaş meydanlarında değil, kumarhane masalarında kurulmuş devasa bir çıkar ağının silahlı uzantısıydı. Vatan savunmuyordu. Bir ideali yoktu. Sadece maaş bordrosu vardı. Ve tarih bize şunu defalarca gösterdi. Hiç kimse bir başkasının kârı için ölmeyi göze almaz. 31 Aralık 1958 gecesi o uçak havalandığında Küba'dan kaçan sadece bir diktatör değildi. Latin Amerika'nın yıkılmaz denilen düzeni sadece 96 saat içinde tek bir büyük meydan savaşı bile yaşanmadan çöktü. Sayılar yalan söyledi. Matematik işe yaramadı. Çünkü karşı karşıya gelen şey iki ordu değildi. İki inançtı. Ama tarih nadiren bu kadar basittir. 8 Ocak'ta Fidel Castro yüz binlerce insanla birlikte Havana'ya girdiğinde omzuna konan o beyaz güvercin Küba halkı için bir barış vaadiydi. Herkes bir devrimin tamamlandığını sandı. Oysa belki de asıl hikaye tam da o gün başladı. Bir tiran gitmişti ama sis dağılmamıştı. Küba'da artık yeni bir düzen vardı. Ve bunun neye dönüşeceğini o meydandaki hiç kimse bilmiyordu. Yıllar sonra iki adam öldü. Batista 1973'te Portekiz'de. Parası vardı ama ardında hiçbir iz kalmadı. Castro 2016'da Havana'da. Serveti yoktu ama yarım yüzyılı şekillendirdi. Hangisi kazandı? Belki de asıl soru bu değil. Asıl soru şu. Bir suç imparatorluğunu yıkan şey sadece bir hikaye miydi? Yoksa o sesin ardında tarih kitaplarının arasına sıkışmış başka güçler mi vardı? Siz ne düşünüyorsunuz? Puslu Tarih'te bu büyük alt üst oluşları ve bu alt üst oluşların içinde kalan insanların hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz. Ben Nigar. Hazırsanız birlikte hatırlamaya devam edelim.